Nature'lar Travel kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Bolu Gölcük'teyiz. Gölcük Gölü'nü gezeceğiz. Haydi başlayalım. Kar sularının biriktirilerek tarım alanlarında kullanılması için yapay olarak oluşturan göl, zamanla sadece turistlerin uğrak yeri haline geldi. Gölcük Gölü, özellikle mevsim geçişlerindeki güzelliğiyle doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor. Sert geçen kış aylarında gölün üzerinin tamamen donduğu da görülür. Arkadaşlar Bolu Gölcük Gölü'nün hemen kenarında böyle bir elma ağacı gördük. İlk bakışta burayı erik ağacı zannedebilirsin bu ağacı. Çünkü elmalar Büyüklükleri yaklaşık bu kadar. bir erik tanesi kadar. Çünkü yaban bunlar. İhil olsalar. Burada bu kadar küçük olmazdı ve bunu çoktan yerlerdi. Çürümesi, kurtlanması da doğal olduğunu kanıtı. Yerler hepsi dökülmüş. Yani yaklaşık ağacın 1/4'ü kalmış, 4/3'ü dökülmüş. Aslında güzel bir görüntü ama yazık olduğunu düşünüyor sadece. Sadece güzeldi bizim için. Gölcük Gölü her ne kadar küçük olsa da gölün etrafında kafeler, piknik ve çocuk oyun alanları yanı sıra orman içinde yapacağınız yürüyüşler ile tüm gününüzü doğa içinde geçirebileceğiniz bir gezi olacaktır. Natural and Travel olarak bugünkü Gölcük gezimizin sonuna geldik. Gezimizde en çok sevdiğimiz şeylerden biri yine sessizlik ve sakinlikti. Gölün etrafını isterseniz bisikletle ya da golf arabayla gezebilirsiniz. Restoranlar, kafeler ve piknik alanları var. Çok huzurlu ve sessiz bir yer ve hepimizin sevdiği bir ev var. Evi tekrar görelim. Eğer merak edenlerimiz varsa bu evde kalmak için VIP protokol olmanız gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin almanız gerekiyor. Naçizane şahsi fikrim burayla alakalı. Doğallığı kurulmuş. Etrafında yapay olarak herhangi bir yapı yok. Sadece gösterdiğimiz o konuk evi var. Etraf korunmuş. Gayet güzel. Böyle yapıların ülkemizde korunması dileğiyle. Mutlu olmak için yaşa. Mutlu et, mutlu ol.